Rüyalarımı çiziyorum 9. bölüm. Bu rüyayı göreli 2-3 ay oldu galiba. Uzun zamandır rüya çizimi paylaşmadım ama aslında çizimi yapmıştım. Hatta çekimi, editi. Bu şekilde 2 videom durup dururken telefonumdan kayboldu. Sonra öğrendim ki kendi kendine hafıza kartım sıfırlanmış. Dedim sorun yok, tekrar çizersin canımın içi. İşte ben de tekrar çizdim. Tekrar silindi. Sonra da kaldı. Sanırım yoruldum. Ama merak etmeyin, geri geldim. Bu çizimi de köyde yapıyorum şu an. Arka planı gelişi güzel kahve tonlara boyuyorum önce. Sayfada dalgalanma olmasın diye düzgün boyamaya çalışıyorum. Ardından taslağa başlıyorum. Rüyamda tanımadığım bir kız odada bir yatakta uzanmış. Biz de etrafına böyle doluşmuşuz. Tanımadığım diyorum ama kız rüyamda çok yakın arkadaşımmış. Yüzünü çok net hatırlamıyorum zaten. Bildiğim bir yüz değil yani. Şu an ondan rastgele çizmeye çalışıyorum. Kalemin ucu biraz kalın. Şimdilik böyle idare ediyorum. Beyaz kalemle devam ediyorum. Bu beyaz kalem değil. Ardından sulu boyaya geri dönüyorum. Ufaktan renklendirmeye de başlıyorum. Neyse biz rüyama geri dönelim. Kız böyle yatıyor, artık hasta mı olmuş ne olmuşsa. En yakınında ben varım ama elimde kocaman bir hediye kutusu var. Ona doğru uzatıyorum. İşte burası garip çünkü içinde ne var ben de bilmiyorum. Açarken ne çıkacak diye merakla ben de bekliyorum. Kız bir açıyor, içinden tüm odayı dolduracak kadar irili ufaklı bir sürü balon çıkıyor. Lan diyorum Hilal, senin alacağın hediyenin bu ne yani, bu ne? O sırada odadaki herkes benim garip hediyeme bakıyor. Yani bu ne biçim hediye? Sonra başka bir kutu daha uzatıyorum. Sıra içimden diyorum oh be, asıl hediye bu değilmiş. Bak Hilal, sen böyle bir hediye almamışsın canımın içi. Bak başka şeyler de alıyorsun. Kendini üzme. Hem bu hediyeleri ben almadım mı? Neden içindekileri bilmiyorum? Düşününce rüyamdaki Hilal o evrende o kutuyu hazırladı. Yani kutunun içine hediyeyi koyan da benim. Bu durumla ben neden şaşırıyorum? Neyse kız diğer hediyeden hayal kırıklığına uğradığı için bu kutuyu umutsuzca açıyor. İçinden geleneksel bir kıyafet çıkıyor. Böyle kırmızımsı işlemeleri falan vardı. Bu okullarda halk oyunları gösterileri oluyor ya. İşte onlara benziyor. Neyse. Kız bu kez mutlu oluyor benim hediyeye. Çok tuhaf. Ardından paketten bir kart çıkıyor. Fotoğraf çekimi gibi bir şey ayarlamışım. Benim hediyeler bitmiyor. Gerçekten bitmiyor yani. Bu nedir? Daha sonra da minik bir kese çıkıyor. Lan hala hediye var. Cidden bitmiyor. Bu kız yatıyor diye drama queenlik mi yapıyor? Ne yapıyor? Her şeyi almışım ben bu kıza. Neyse keseyi açıyor. İçine para koymuşum biraz. Hatta bozuk paralar bile vardı. Üstüne de not yazmışım. Biliyorum ihtiyacın olacak. Lan neye ihtiyacı olacak bu kızın? Ben niye bilmiyorum bunları? Bu rüyada her şey benden bağımsız. Neyse bu kez de sahne gibi bir yerdeler. 2 tane kız geleneksel kıyafet giymiş. O yana bu yana salınıyor. Benim aldığım kıyafete benziyor biri. Kafalarında kocaman kova gibi bir şey var. Fotoğraf çekimi burada olacak sanırım. O arada tüm bunlar olurken ben ortada yokum. Hikayeden mi silindim? Oyuncu değişikliği mi oldu? Ne oldu lan bana? Kendi rüyamdan bile kovuldum. Hediyeleri verdim, sonra dış ses mi oldum? Ne oldu bana yani? Ben bu hayatı rüyamda bile izlemeye gelmişim sanırım. Devamı var mı hatırlamıyorum ama rüyayı göreli çok uzun zaman olmuştu. Bir süredir uyanınca rüyaları böyle detaylı yazmıyordum. Buna acilen geri dönmeliyim. Çizimin son hali de bu şekilde. Bir sonraki rüya çiziminde görüşürüz.